Merhaba arkadaşlar. Bu derste CrossFTP isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyip lisans algoritmasını çözmeye çalışıp anahtar üretmeye yarayan test bir uygulama hazırlayacağız. Öncelikle programı bu web sitesinden son sürümünü indirelim. Ve normal bir şekilde kuralım. Ve kısa yolundan çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? CrossFTP programı özellikle standart FTP'den öteye geçen bulut depolama ve çoklu protokol desteği sunan yüksek hacimli veya otomasyon gerektiren ortamlarda kullanılabilecek güçlü bir dosya aktarım FTP istemcisidir. Program ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. İlk açılışta bizden bir lisans türü seçmemizi istiyor. Pro veya Enterprise. Herhangi birini seçip ilerlediğimizde bizden isim ve mail istiyor. Ve programa kayıt olmak amacıyla herhangi bir anahtar girdiğimizde bize hata mesajını gösteriyor. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim. Ve ana dosyasını DIE ile açalım. C++ ile değerlenmiş herhangi bir koruması olmayan 32 bitlik bir yazılım. Fakat buradaki detay bu exe'nin aslında bir C++ programı değil, bir Java başlatıcısı olduğunu anlıyoruz. Çünkü programın kurulu olduğu dizinde birden fazla sonu jar ile biten dosya var. Yine exe dosyası ile aynı isimde bir CrossFTP jar dosyası mevcut. Yani bu exe, CrossFTP exe aslında içi boş bir kabuk, launcher. Bunun için bizim analiz etmemiz gereken dosya CrossFTP jar dosyasıdır. Java ile değerlenmiş yazılımlar için bu ücretsiz yazılımı indirip kullanabilirsiniz. Bu adresten indirebilirsiniz. Programı açalım. Ardından analiz etmek amacıyla CrossFTP jar dosyasını arşivle açalım veya dosyaları çıkart diyelim. Masa üstüne çıkartsın. Ardından bu klasörü bytecode içerisine sürükleyelim. Şimdi arama bölümüne registration yazıp tamam diyelim. Burada programın tüm kaynak kodlarını açık bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü Java diliyle yazılan programların kaynak kodları açık bir şekilde görünür. Bu sebeple kodları satır satır yorumlayıp statik analiz yapmamız gerekiyor. Şimdi bu kodları yorumlayalım. Bu satırda MA sınıfı, çağır ve kullanıcının girdiği anahtarı yani key.ai kontrol et diyor. Eğer sonuç true ise bu bloğa gir. Ekrana teşekkür mesajını yazdır.
Ardından devam ediyor ve kilitli özellikleri açmaya başlıyor. Sonrasında işlemi bitirip çıkıyor. Yani burada MA aslında ma.class dosyası. Bu isimli dosyaya bak, oradaki A fonksiyonu kullanıcının yazdığı anahtar yani key.a'yı ver. Eğer o fonksiyon tamam true derse kullanıcı tebrik et ve programı aç. Eğer hayır false derse bu bloğu atla ve aşağıdan hata mesajını göster diyor. Şu anda bu bölümde MA bizim için bir kara kutu. İçine anahtar giriyor, dışarıya evet veya hayır çıkıyor. Amacımız anahtar algoritmasını çözmek olduğu için verilen evet cevabının hangi matematiksel işlemler sonucunda verildiğini öğrenmemiz gerek. Bunun için de ma.class isimli dosyaya gidip evet mi hayır mı olduğunu döndüren fonksiyonu bulmalıyız. Sol taraftan ma.class deyip aratalım. Bu dosya. Bu ma.class dosyası programın aslında sinir sistemi gibi ayarları tutar, bağlantıları yönetir ve lisanslamayı koordine eder. Ama beyni yani matematiği aslında burası değil. Şimdi burada MA'nın verdiği hatanın olduğu bölüme gidelim. Burada kilit noktası bu kısım. Bu fonksiyon aslında bir proxy'dir. Kendi başına hiçbir matematiksel kontrol yapmıyor. Gelen anahtarı yani z'yi alıp kca.az fonksiyonuna paslıyor. Bu anahtar doğru mu diye soruyor. Aşağı doğru indiğimizde Tony isimli gizemli bir kelime var. Burada Tony ve this A'yı aslında birleştirip şifreliyor. This A'nın ne olduğuna yukarı çıkıp bakalım. This A CrossFTP. Yani CrossFTP ve Tony kelimelerini birleştirip şifreliyor. Bu dosya içerisinde yine lisans anahtarı kontrol edilmiyor. Program burada kendi kendine bir kimlik, parmak izi oluşturuyor. Yani Tony kelimesi programın içinde sabit değişmeyen bir gizli özel anahtar kullanıyor. Buna ileride değineceğiz. Buradan şunu anlıyoruz. ma.class dosyası herhangi bir karar vermiyor. Şifreyi alıyor ama kontrol etmesi için kcaz yani kc-class dosyasına gönderiyor. Şimdi devam edelim ve kc-class dosyasını açalım. Sol taraftan arama yaptığımızda kc-class dosyasını bulamıyor. Bu bulduğu kc-class dosyası aslında C harfinin büyük olduğu class dosyası. Burada bizim kc, k ve c harflerinin küçük olan class dosyasını bulmalıyız. Yani buradaki kc-class dosyası bizim aradığımız dosya değil. Bu Java'da obfuscation'ların kullandığı en meşhur tuzaklardan biridir. Büyük küçük harf tuzağıdır. Yani jar dosyasını çıkarırken bunu çıkarmamış veya üzerine yazmış. Şimdi CrossFTP jar dosyasını açalım ve içerisinden küçük harfli kc-class dosyasını çekelim. Ve bunu da sürükleyelim. Şimdi bu açtığımız kc-class dosyasını inceleyelim. Bu satırdan
Dosya içinde şifreleme, MD5 gibi işlemleri olduğunu gösterir. Anahtar üreten uygulama yaparken aynı şifreleme yöntemini kullanmamız gerekiyor. Aşağıya doğru name size bölümünün olduğunu görüyoruz. Hemen sayfanın sonuna gidelim ve name size değerinin ne olduğuna bakalım. 63. Yani bu anahtarın veri yapısını aslında ele vermiş. Demek ki anahtarın ilk 63 karakteri isim, bilgi için ayrılmış. 15. satırda string s bölümünün olduğunu görüyoruz. Yani içeriye bir string anahtar alıp dışarıya true, false, geçerli, geçersiz döndüren bir metot kullanmış. Kısaca aradığımız doğrulama mekanizması aslında burası. Devam edelim. Burada temizlik ve çeviri işlemi yapıldığı bölüm. Boşlukları, tabları temizle. Sadece harf ve rakam kalsın diyor. Burada string'i byte dizisine çevirsin diyor. Yani kullanıcı anahtarı kopyalarken yanlışlıkla boşluk bırakmışsa bu sorun değil. Bu boşluğu program temizliyor. Sonra km class sınıfı bunu ham veriye, byte veriye dönüştürüyor. Bu kısımda artık anahtar haritası çıkarılıyor. Yani anahtar parçalara ayrılıyor. Aşağı doğru inelim. Burada lisans tipini tutuyor. Pro veya Enterprise gibi. Ve aynı zamanda zaman değerini tutuyor. Yani bu kısma baktığımızda bu kısımda anahtar yapısı şöyle. Toplam header başlık bölümü 72 byte. 0 ile 62 byte yani 63 byte kullanıcı bilgisi, isim ve e-mail. 63. byte 1 byte'tır lisans tipi. Aslında burası önemli. 64 ve 71. byte bu da 8 byte eder. Lisans bitiş tarihi. Sonrasında 72. byte ve devamı doğrulama imzasının olduğu bölümdür. Bu kısımda imza kontrolünün matematiksel formül olarak kodun en can alıcı noktası aslında burasıdır. Bu satırdan şunu çıkarıyoruz. Header verisinin sonuna özel gizli anahtar hash değeri ekleniyor. Sonra bu birleşimin tekrar hash değerini alıp eğer sonuç anahtarın sonundaki imza ile aynıysa anahtar sahte değildir diyor. Buradaki gizlenmiş bilgi bu kısımdır. Öncelikle burada yeri gelmişken statik ve dinamik analizlerin farkına değinelim. Böyle açık bir şekilde program kodlarını okumak yani statik olarak bazen yetmez. Kod çalışırken hafızada neler olduğunu görmek yani dinamik olarak görmek gerekir. Şu ana kadar yaptığımız tüm işlemler statik analiz idi. Yani KC, class ve MA class dosyalarını bir kitap gibi okuduk ancak kodun hiçbir yerinde bu şekilde bir metin göremedik. Peki bu değer nereden çıktı? KC class dosyasındaki bu satır yani kd.a Tony ile ilişkili olan bölümdür. Bu değer program çalışmaya başladığı anda runtime çalışma zamanı sırasında hesaplanıp hafızaya yani RAM'e yazılır. Statik analizde sadece burada bir D değeri kullanılıyor. Ama o D değerinin ne olduğunu statik analiz sırasında göremeyiz. Çünkü o an program çalışmıyor, sadece kodu okuyoruz. Bu değeri bulabilmek için programı debugger ile dinamik analiz yapıp RAM'den bu gizli veriyi çektik. Bu gizli veri budur.
Yani anahtar üretirken bu gizli şifreyi kullanacağız. Bu derste Java dili için dinamik analiz konusunu işlemeyeceğiz. Devam edelim. Bu bölüm programın çalıştığı sürüm bilgisiyle ilgili. Yani her bir sürüm için bir değer numarası verilmiş. Bu kısımda Pro sürüm için olması gereken değer. Bu kısım eğer anahtarın içindeki 63. byte 1 ise başarılı, süresiz. Aşağı doğru. Bu kısımda yine başarılı, süresiz, lisans 4. Aşağı doğru inelim. Bu kısımda Enterprise sürüm için olması gereken değer. Süresiz. Buradan şunu anlıyoruz. Anahtar üreten uygulama hazırlarken bir header oluşturup byte'a 1 değerini Pro sürüm için, 6 değerini Enterprise sürüm için yazmalıyız. Gizli anahtar bilgisini de kullanarak imzayı hesaplayıp anahtarın sonuna eklemeliyiz. Şimdi string değerinin byte değerine dönüşümünü hex mi, base 64 mi olduğuna bakmalıyız. Yukarı doğru çıkalım. Burada string değer giriyor, byte değer çıkıyor. Örneğin program bizim girdiğimiz anahtar bir metni km.class dosyası ile sayıya çeviriyor. Buradaki km.a km.class dosyasıdır. Eğer km.class dosyasındaki bu çeviriyi nasıl yaptığını, hex mi, base 64 mü, özel bir alfabe mi bilemezsek kc class dosyasının beklediği doğru anahtar formatını üretemeyiz. Bu yüzden km class alfabesini de çözmek zorundayız. Şimdi km class dosyasını arayalım. Ve yine aynı şekilde km class dosyası yok. M harfi büyük olan km class dosyası var. Yine jar dosyasını buradan km class dosyasını bulalım. Küçük harfli olan. Şimdi km class dosyasını inceleyelim. kc class dosyası elindeki metni anlamak için km class yani bu dosyayı çağırıyor. Şimdi bu dosyayı da çözersek anahtarın formatını %100 çözmüş oluruz. Bu dosya bir yardımcı araçlar dosyasıdır. İçinde bir sürü ıvır zıvır olabilir. Bu satır yani 0xff genellikle byte işlemlerin yapıldığını gösterir. Buradaki integer ile başlayan bölüm sayıyı hex yani 16'lık metne çeviriyor. Ardından aşağıya doğru bu kısımda metni hex tabanında sayıya çeviriyor. Bu dosyada lisans algoritması için hayati önem taşıyan aslında iki metot kullanılmış. Bunları şöyle açıklayalım. Aslında birinci metot şifre çözücü metot. Yani hex değerden byte değere dönüştürüyor. Bu kısımda dizinin boyutunu hesaplıyor. Bu kısımda uzunluğu 2'ye bölmek demektir. Yani AA, BB, CC 6 karakterlik bir değeri 3 byte eder, 2'ye böler. Sonrasında bir alt bölümde metni ikişer ikişer okuyor. Ve sonra da çeviri noktası. Metinden 2 karakter alınıyor. Örneğin AB. Sonrasında bunu 16'lık sistemde sayıya çeviriyor
ve sonucu byte'a dönüştürüyor. Yani bu kod kanıtlıyor ki girdiğimiz lisans anahtarı hexadecimal 16'lık sistem formatında olmalı. Yani anahtarımızda sadece 0-9 arası rakamlar ve A-F arası harfler olabilir. Örneğin 1A, 2B, 3C gibi. Başka harf girersek hata verir ve lisans geçersiz sayılır. İkinci kullandığı metot byte'tan hex değere dönüştürme. Bu metot programın matematiksel imza üretirken kullandığı yöntemdir aslında. Burada oluşturuyor ve bir alt satırda her byte için bunu döndürüyor. Sonrasında birinci byte'ı hex string'e çeviriyor. Ardından 0xFF byte'ı pozitif tam sayı gibi davranmaya zorluyor. Ardından eğer tek haneli ise başına 0 koy diyor. Yani A ise 0A şeklinde düzenle diyor. Bu kısımda hepsini büyük harfe çeviriyor. Bu metot programın ürettiği imzayı MD5 çıktısını tekrar okunabilir hale getiriyor. Burada büyük harf kullandığı için bizim de üreteceğimiz anahtarların harflerinin büyük olması gerektiğini yine buradan anlıyoruz. Bu şekilde yazılımın lisans algoritmasını çözmüş olduk. Şimdi örnek anahtar üzerinde daha iyi anlaşılması amacıyla algoritmayı tekrar açıklayalım. Böylece daha iyi anlaşılmış olacaktır. Bunları silelim. Örneğin bu bilgilerle bir anahtarımız olsun. Bu bizim anahtarımız. Bu da girdiğimiz bilgiler. Oluşan anahtarın toplam uzunluğu 176 karakter hex, yani 88 byte. Programın kodlarını okurken böyle bir bölüm olduğunu hatırlayacaksınız. Buna göre 5 parçadan oluşan bir anahtar. Birinci bölümde kimlik kartı girdiğimiz isim ve e-mail değerlerini birleştirip metne çeviriyor. Yani bu kısım. Girdiğimiz ismi ve maili alıp her ikisinin arasına bir karakter ekleyip bunları hex karşılığını anahtarın başına yerleştiriyor. Ve bu girdiğimiz kimlik bilgisi 39 byte. Yukarıda name size 63, yani isim alanı her zaman 63 byte olmak zorundadır. Burası 39 byte. Yani kalan boşluğu doldurmamız gerekiyor. 63 byte'a kadar. Bunu da şöyle yapıyoruz. 63 eksi 39 24 byte. Yani 24 çarpı çift 0. Bu kısım. Sonrasında isim alanından sonra, yani 63 byte'tan sonra hemen sonra gelen 64. byte lisans tipini karşılıyor. Sonraki 8 byte'lık kısım süre, zaman. Buradaki değer -1, yani süresiz lisans. Buraya kadar olan bölüm, yani şurası header, başlık bölümü. En son bölüm ise programın imzası. Bu imza bölümü ise şöyle oluşturuluyor. Anahtarın başından FF ile başlayan bölüme kadar alınıyor. Sonra Tony ile üretilen gizli anahtarın MD5 alınıp her ikisi birleştiriliyor. Ardından bu birleşimin tekrar MD5 değeri alınıyor. Çıkan MD5 değeri anahtarın sonuna imza olarak ekleniyor. Şimdi bu algoritma için Python dilinde hazırladığımız
Script'i açalım. Bu Python kodunu zaten basitçe hazırladık. Bu kodu aynen yazıp çalıştırdığınız zaman anahtar üretecektir. Şimdi bunu çalıştırıp her lisans türü için anahtar üretip programa girelim ve çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. İlk önce 1'i seçelim. Anahtar üretildi. Şimdi anahtarı girelim. Ve kabul etti. Enterprise. Şimdi diğer lisans türlerini deneyelim. Bu sefer 2'yi seçelim. Yapıştıralım. Kabul etti. Enterprise. Kapatalım. Lisansı silelim. Şimdi 3'üncü deneyelim. Kabul etti. Ve Pro Multi User lisans silelim.
Dördüncü son lisans tipini de deneyelim. Kabul etti. Pro, Single User, gördüğünüz gibi 4 ayrı lisans türü için üretilen anahtarların tümü çalışıyor. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt olu ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde statik analiz ve manuel implementasyon ile programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.